birlikte geldik. Kusura bakma. Tanyolaç nereden çıktı? İpek Tanyolaç diyecektim sana. Ne kadar güzel bir soyad. Onu da çok severim. Evet, Ahmet abi vardı. Ahmet Tanyolaç. Var daha doğrusu hala hayatta gazete. Evet, çok güzel bir soyaddır. Evet. İpek Canbulat'la huzurlarınızdayız dostlar. E, ve sizinle magazin gündemini konuşacağız. İpek Hanım'ın da sizlere anlatacakları var. İpek'cim nasılsın, görmeyeli iyi misin? Yani işte hastalandım. 2 günden beri rahatsızdım. Klima çarptı beni. Geçmiş olsun. Ciğerlerim söndü zannettim. Sırtımdan böyle bir bıçak darbeleriyle birlikte Çok nefes kötü. alamadığımı hissettim. Teşekkür ederim. Yani aslında neyi anladım biliyor musun? Bilal abicim, balkonda sıcak havadayken, klimanın yanındayken bir daha balkona çıkıp bir daha klimanın yanına gidip çok riskli, gerçekten riskli. Tir tir titredim. Bu 15 Ağustos'tan itibaren havanın yüksek sıcak olması itibariyle hem titredim hem de battaniyelerle, yorganlarla yattım. İnanamazsın. Ben şu anda da aslında antibiyotiklerle ayakta duruyorum. Ama tabii ki benim için önemli olan şey YouTube yayınlarım benim için çok önemli. Geçmiş olsun. Söyledim siz de bana atmışsınız demişsiniz ya İpek yazıyorum bakmıyorsun. İşte antibiyotik ve o parasetamolle biraz uyku yaptı galiba. Yapar. Teşekkürler sağ olun. Yapar. Ya Ben de böyle işte Bilal abicim sizi sormalı olsun ben enerjim ne olursa olsun ciğerimi gene söndüremediler kötü enerjilerle anladın mı? Ciğerimi yine söndüremediler. Bak yine görüyorum. ayaktayım. Aslında o kadar hastayım ki kendimi şey tutuyorum böyle zinde tutmaya çalışıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Teşekkür ederiz Leyla ablacığım. Nimet Hanımcığım hoş geldiniz. Sizden tek ricam lütfen yayını bir beğeni yapalım. Tamam mı? Yükseltelim. Şu takipçilerimizi de 138'den şu an 138 kişi ama 17 beğeni var. En azından biraz beğeni yaparsak yükseltiriz. Sıla'cığım hoş geldiniz. Moderatörler burada mı? Teşekkür ederim. Çok mersi. Sağ olun. Evet söz sizde Bilal abicim. Dinliyorum sizi. Gözde Buyurun. ben mesajları göremiyorum. Neden? Ben görüyorum. Görüyor musun? Ben göremiyorum. Görüyorum. Evet, Afra'ya neler yazıyor? Herkes acayip popüler sinirliyim bu sohbet konuda. mesajları. Ay Yıldız'cığım hoş geldin. Ay Yıldız'ım. Popüler Selam. sohbet mesaj süper. Yok, tüm sohbet mesajlarını gizle. Niye gizleyeyim canım? Niye Hülya Kılıç merhaba. kontrol ediyorum? Bir dakika bakıyorum. Beğeni. Neden göremiyorum? Görmem lazım. Mesajları görmeden yayın çok zor. Bir dakika. Canlı sohbet mesajları. Teşekkür Pardon ederim Şebnem. arkadaşlar. Sağ olun. Ya bana sabotaj yaptılar. Neden? Ne oldu? Mesajlar gözükmüyor ekranımda. Ben okuyayım sana buradan. Ben okuyorum zaten Hayır, mesajları. Hep tek tek hayır, okuyorum. konuşurken okunmaz. Bir dakika. Ee, Tekrar çıkalım girelim. hayır olmaz. Tamam. Bir dakika. Süre nasıl kullanır faydalı soru cevap durumu yapacağım. Hayır. Evet arkadaşlar biz yayına kaldığımız yerden devam etmek zorundayız. Gözükmezse gözükmesin diyeceğim. Çünkü Ben okurum buradan. sizleri daha çok bekletemem. Evet. Teşekkür ederim Süreyya. Sağ ol canım benim. Evet. Peki. Şimdi magazinde çok. Ya Tarık Mengüc'ün sevincini gördün mü? Tarık Ay, Mengüc'ün görmez miyim? Ama bir insanın şarkıcı. dünyadaki en önemli hazinesi sağlığıdır Bilal abi bence. Yani Evet. düşünsene ki eğer kötü bir amansız hastalık olmuş olsaydı yok radyoterapiler, yok kemoterapiler, yok hastane yolları çok kötü şeyler olacaktı. Ya Allah herkesin kalbine göre versin. Allah herkesin dilediği ne varsa sağlığıyla ilgili, sıhhatiyle ilgili onu versin. Ben çok sevindim. Görmez miyim? Havalara zıplıyor. Demek Ne ki olduğunu kötü söyle bir ama. şey Ne oldu? dokuyor. İzleyenler, yurt dışından izleyenler bizi filan. Önemli bir kısmı ne diyor bunlar diyor. Ne olduğunu söyle Tarık Mengüc'e. Ben Ha, Tarık Mengüç. Tarık Mengüç kolonoskopi yaptırdı. Doktorundan sıkıntıları vardı. Hastaneye gitti. Kolonoskopi sonrasında bir tümör aldılar. Küçük bir parça. Tabii ki biliyorsunuz her tümör kanser değil. Yahut her tümör kanser ama kötü huylu kanser değil. Öyle söyleyeyim. Patolojiye gitti. Cevabını bekliyordu. Dolayısıyla cevabı da olumlu geldi. Çünkü o olumsuz hissediyordu. Çünkü evet. sağlığı çok kötü. Kan değerleri düşmüştü. Yani kendinde değişiklikler görünce olumsuza bağladı. Aman Allah'ım sevenleri de yanındaydı. Havalara uçtu. Ben de sevindim onun adına. Gerçekten sevindim. Ben de sevindim. 54 yaşındaki insan
hüngür hüngür ağladı hasta yatağında hastanede. Patoloji raporu temiz çıkınca, temiz gelince ve kendisini sürekli alkışlıyor çocuk gibi yatağın içinde. Bir gülüyor, bir ağlıyor, değil mi? Yani sağlık ne kadar önemli söylediğin gibi. Bilal Çok abicim inan çok önemli. Ben belli de belki de bu yaşlardan sonra artık başımıza gelenler gelecek. Gelmesin de kötü gel- enerjiyi de çekmeyeyim diyorum ama sağlık kadar gelmesin. önemli bir şey yok gerçekten. Ya şu 2 gün komada yattım. Aslında yaşamadım öyle söyleyeyim. Yani sadece su içmek, ilaç içmek yahut da yemek dahi yiyemedim. Hatta az önce olmayan bir elbiseye Geçmiş gidip ya bir olsun. insan 2 günde bu kadar kilo verir mi dedim ya. 2 günde bu kadar mı kilo verir dedim. İnanamadım Geçmiş kendime. olsun. Süzüldüm bir anda. Geçmiş olsun. Dostlar, Teşekkür ederim. arkadaşlar, beğen yapalım lütfen ve Yine abone az, olarak yine az. bizi izlerseniz mutlu oluruz arkadaşlar. Abone olmadan izleyenlerin sayısı çok fazla oluyor her yayını. Bu YouTube'un raporlarından bunu anlıyoruz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz ama magazini seviyorsanız, ünlülere merakınız varsa haftada 7 gün yayın yapıyoruz ve her gün 1 saat yayın yapıyoruz. Bizden çok yayın yapan yok. Abone olursanız, e, bildirimleri açarsanız yayınlarımızdan haberiniz olur arkadaşlar. Peki, samuray olmak için Japonya'ya gidip orada eğitim alabilir misin? Samuray eğitimi alabilir misin? Yayın mı dondu? Ne oldu? Yani Ee, samuray yayın mı dondu bir ara sende? Devam et Yok lütfen. bende donamaz. Benim şu anda en yüksek frekanstan Devam. bağlanıyorum. İnanamazsın. Sorumu anladın, oradan devam et. Bir ara çünkü takıldı. Evet, devam et. Yani samuray olmak için Japonya'ya gidip oralardan train almaya gerek yok ki. Ne yapacaksın? Öyle bir isteğim de olmaz benim. Sen olmak ister miydin samuray? İstemezdim ama bak, Fadik Sevin Atasoy diye bir oyuncu kızımız var. Ee, Fadik uzun süre New York'ta yaşadı. Orada tiyatro yaptı. Tek Türk tiyatrosu şeyde Tamam. New York'ta. Dizilerde oynadı. Burada en son yine bir dizide oynuyordu. Japonya'da samuraylık eğitimi alıyor şimdi. Tarihte ilk kez kadın samuray eğitimi için seçilenlerin arasında olmaktan gurur duyuyorum dedi. Ve fotoğraflar paylaştı. Fadik Sevin Atasoy. Tarihte ilk kez kadın samuray. E, Gurur duyuyorum. Samuray geleneğinde güç saldırmakta değil, cesarette, sadakatte, öz disiplinde ve baskı altında sükunetini koruyabilmektedir diyor. Böyle bir okul olduğunu duyunca araştırdım, başvuruda bulundum. Mülakata aldılar beni. Daha önce 4 sene eskrim eğitimim vardı. Muay Thai yaptım. Sertifikalı yoga ve meditasyon eğitmeniyim. Bunlar okula seçilmemde güçlü etken oldu. İngilizce bilmek de şart. E, Tusu, Tsushima adasındaki okula kabul edildim ve devam ediyorum. Samuray Japonya'da savaşçı, özel savaşçılar, askeri soylu savaşçı sınıfına verilen isim. Yani herkesin cesaret edebileceği bir şey değil ki. Neden böyle bir şey deneyesin? Neden Hiç böyle? yani bilmiyorum. Ben de yine şaşırdım şimdi. Hakikaten şaşırdım. Evet. Dürüstlük, cesaret, merhamet, saygı, doğruluk, onur. Evet. Şöyle bir savaş meydanından kaçamazsın. Haksız yere kılıç çekemezsin. Nedensiz adam öldürürsen derhal seppuku yapmaya zorlanıyorsun. Seppuku yapmak da kendini öldürmek. Ee, Harakiri gibi bir şey yani. aynen o. Korkaklık, Harakiri yalan, bu. zina, yasak. Böyle enteresan bir şey. Kadın samuray. Erkeklerden oluyor genelde. Fakat tarihte de kadın samuraylar var. Değerli izleyenler, siz samuray olmak ister miydiniz? Siz yani her şeyden soyutlanıp gidip böyle bir hayat yaşayacaksın. Enteresan.
böyle bir oyuncumuz var. Samuray olmayı seçti. Peki Deniz Seki'den mesaj var. Evinin balkonunda klimanın Düştü. suyu, klimanın suyu akar ya balkona. Ana makineyi oraya koyduysan o suya basıp kayıp düşmüştü ve kalçası kırılmıştı. Soran, arayan ve merak eden o kadar çok kişi var ki diyor. İçinizi rahatlatmak istiyorum. Çok şükür gayet iyiyim. Hastanedeyim. Tedavim devam ediyor. Fizik tedavilere başladım. Elbette kolay değil hastanede olmak ama mental olarak kendimi pozitif tutmaya çalışıyorum. Güzel düşünmeye çalışıyorum. Lütfen dualarınızı benden eksik etmeyin ki bir an evvel ayağa kalkayım iyileşip diyor. Zor değil mi ya? Çok geçmiş olsun. Gerçekten zor. Hele belli bir Deniz yaştan sonra Seki bir ayak kırığı, bacak kırığı daha da zor. şarkı, Ee, evet, çok zor değil mi? Zor. Yani Neden biliyorum? Sevdadan biliyorum. Yani e, gerçekten 50 yaşındaysan östropoz denen şeyle birlikte o kaynamaların zor olduğu bir dönem oluyor, bir süreç oluyor. Gerçekten çok zor. Allah yardımcısı olsun. Şarkıcı Deniz Sekin'in çok güzel şarkıları var. Ben de dinlemekten keyif alıyorum. Bir an evvel inşallah sahnelere döner, iyileşir diyelim. Serenay Sarıkaya'yı Bebek'te İstanbul'da bir mekan çıkışı muhabirler görüntülediler. Evet, Etiler'de Bebek'te bir mekandan çıkarken nasılsınız, iyi misiniz, neler yapıyorsunuz diye sorular sordular. Ondan sonra çok bir şey yapmıyorum dedi. Bir film var, çekimleri başlayacak. O filmle ilgili hazırlıklar yapıyoruz dedi. İşte sevginizle çok yakışıyorsunuz falan dedi çocuklar, muhabirler. Teşekkür ederim dedi. Evlilik var mı ufukta diye sordular. Hiç cevap vermedi. Bindi arabaya, kapıyı kapattı. Serenay Sarıkaya. Sevdiğim İnsanlar diye bir bağımsız filmde, sinema filminde oynayacak. Ödül için festivallere katılacak bu film. O film için hazırlanıyor. Bunun yönetmeni ödüllü bir yönetmen. Adana Altın Koza Film Festivali'nde jüri üyesiydi Serenay. evet. Orada tanıştılar Aha. ve bu film için davet aldı. E, Etkilendi yönetmenden, sunduğu projeden ve kabul etti. Şimdi de sete çıkmayı bekliyor. Serenay Sarıkaya sektörün en iyi oyuncularından biri bence. Yani saçlarını gördün mü? Nasıl sarı sarı parıldıyor. Gördün mü? Dikkat ettin mi? Dikkat Uzun ettim, görmez. uzun sarı sarı nasıl parıldıyor. Merak ettim Çünkü şey acaba kullanıyor. Hayır, serum kullanıyor saçlarına. ne Serum kullanıyor? kullanıyor. Serum kullanıyor. Çünkü o tip insanlar böyle ekranda, televizyonda, medyada yani göz önünde bulunan insanlar o saçlarının parlamaları için çok güzel serumlar var. Şimdi burada YouTube'da söyleyemem ama gerçekten reklama girer. Mükemmel serumlar var. Ve ben dikkat ederseniz bakın saçlarımı onlara özentimden değil ama kaynaktan arındırdım, peruktan arındırdım. Tamamıyla kendi saçım ve hatta bakın beyazlar çıktı. Boyamıyorum bile. Neden boyamıyorum? Çünkü boyarsam sağlıksız olacak. Kendi saçıma bıraktım biliyor musun Bilal abi? Ve o serumları sürüyorum parıl parıl parlıyor. Şimdi tabii şu an bakım arefesindeyim. Yani daha bir bitsin biraz bir iki ay bitsin. Benim de öyle parlayacak saçlarım. Serenay'ın saçları çok güzel. Bir defa yanık yok. Neden? Çünkü serenay pigment olarak da açık tenli bir pigment. Dolayısıyla o saçı açarken çok fazla o pigmentleri yırtmazsınız ya da yıpratmazsınız. Ama ne olur? Açık tenli olduğu için o saç çok daha kolay açılır. Çok daha güzel duruyor. Doğal bir sarışın ibaresi var Serenay'da. Onu görebiliyorum. Yani bu saçlarının böyle parıl parıl parıldamasının sırrı sırrı kullandığı serumla ilgili mi? Yani Tabii tabii şampuandan kullandığı malzemelerle alakalı, bakımlarla, beslenmeyle ve malzemeyle alakalı. Gerçekten çok önemli. Malzeme önemli yani. Malzeme çok önemli. Çünkü saç için Bilal abicim genelde serum kullanıyor. Hepsi serum kullanıyor.
Anladım. Yani şimdi bu çok kıymetli markaların şampuanları var. Şampuan olarak satılanlardan satın almayacağız o zaman. O markaların daha da üstünde olanlara serum deniyor, öyle mi? Şimdi şöyle söyleyeyim Bilal abicim. Yani bu çok fazla lüks böyle pahalı şeyler alıp da pahalı demek iyi demek değil. Öyle doğal şeyler var ki ben bazen bunu kendim evde bile hazırlayabiliyorum. Susam yağı var, ceviz yağı. Artık bilinçli insanlar bunu kullanıyor. İşte al sana serum. Hakiki saf zeytinyağı, sızma soğuk sıkım koyacaksın bir fincan. Bir fincan ceviz yağı, bir fincan susam yağı, bir de tabii ki bunun içine hakiki acı badem yağı, tatlı değil, acı badem yağı koyacaksın. Bunları karıştıracaksın. Ondan sonra bir de içine B vitamini atacaksın, B12. Ezeceksin, göreceksin saçların fışkıracak ve sağlıklı olacak. Yanmayacak. Kuaföre gittiğin zaman bile kuaför bile diyor. Bakım mı yaptırdınız saçınıza? Yok ben kendim yapıyorum diyorum. Ben de bunu çok önemli bir Türkiye'de isim vermeyeceğim reklama girer yine. Çok önemli bir modacıdan öğrendim. Dedim ki bu saçların hem sarı hem parlak nasıl başarıyorsun bunu dedim. Ben dedi böyle yapıyorum dedi. Şimdi ben de öyle yapıyorum yani. Bir dakika, hem sarı hem parlak nasıl Hem yapıyorsun? parlak hem sarı. Tabii tabii. Peki şimdi şampuanla normal temizliyorsun, yıkıyorsun, kirinden arındırıyorsun saçını. Evet. Ondan Evet. sonra bu serumu uyguluyorsun elbette. Hayır. Önce serum değil bu bakım. Bakım kürü bu. Bu bakım kürü. Serumu ben yapamam. Bakım kürü bu. Bildiğin yanık saçlarım yeniler çıksın diye, saçım sağlıklı olsun diye bu bakım kürünü hazırlıyorum. Ondan sonra banyo yapmadan önce haftanın 2 günü yapıyorum ben. Saçıma sürüyorum. Sonra da bir bone ile kapatıyorum. Ya da böyle bir havlum var. Havluyla sarıyorum. Nemleniyor o saçımda. Dolayısıyla 3-4 saat kalıyor. Bazen sabaha kadar kalıyor. Ya Sabah yumurta kırıyorlar kafalarında. Bunun için mi yapıyorlar? Çiğ yumurtayla. Yok yok Bu da benim yumurta kokusuna bir fobim var. Ben yok tüp mide ameliyatlıyım. Böğürüp öğürürüm. İnsanları da rahatsız ederim. Hiç buna gerek yok. Yumurta proteindir ama yumurtanın yerine kullanabileceğiniz çok daha değişik proteinler var. O yüzden yok. Yumurtayla yapıyorlardı eskiden. Çok pis kokar o arındıramazsın. Yapayım dedim bir gün bütün banyo yumurta kokusu içinde kaldı. Bana göre değil yani. Peki bir şey söyleyeceğim. Çok Ee, özür. Biberiye yazdı. Biberiye ve karanfil diyor. Unuttum demin söyleyecektim. Maalesef biberiyeyi kaynatın. Ben onu pazardan alıyorum. Suyunu da bu yaptığım kürün içine koyuyorum. Çünkü biberiyenin yağı ve suyu çok makbul. Özellikle saç için. Dinliyorum Bilal abi. Lidya orada mı? Lidya burada mı? Yayında mı? Ben göremiyorum. Özel abonelerimi de göremiyorum. Kimseyi Lidya, göremiyorum. Likya yazmış. Vidya mı yazmış? Likya Peki yazmış. Likya. Hay. Lidya'yı ben göremiyorum. Lidya orada mısın Lidya? kimseyi ben yok, yazılar yok bende. Peki Tamam ben sana söyleyeyim Ay Yıldız burada, Sıla burada. tamam. Ondan Hep sonra Lale herkese Arzu selam. burada. Lale Arzu Herkese yazdı bak şu an. Biberiye suyu çok uzatıyor saçları. Lale Hanım'a çok selamlar. Özel abonem Lale Hanım'a çok selamlar. Peki yani o zaman anladığım şu, önce yıkayacaksın, temizleyeceksin. Sonra senin dediğin bu bakım kürünü uygulayacaksın. Tamam, anlaştık. Peki Serenay'ın böyle bir şey yaptığı çok belli zaten. Parıl parıl parıldıyor saçları. Serum Evet, da sürüyorlar. Diyorum ya o saçları parlatsın diye. Serumlar sürüyorlar. evet. Peki, evet. Sema ablacığım hoş geldin. Sema ablam benim bir tanecik pamuğum. Bizim yayınlarımızı hiç kaçırmadan takip eden bir Sema ablam var benim. Bak Bağdat Caddesi'nden. Çok selamlar Sema Hanım'a. Sema ablacığım. Çok selamlar. Sıla Bağdat'ın Sıla Sıla Türkoğlu Kızılcık Şerbeti dizisini oyuncusuydu. Ayrılmıştı diziden. Ahmet Mümtaz Taylan'ı, dizinin önemli oyuncularından Ahmet Mümtaz Taylan'ı takipten çıktı. Sıla Türkoğlu. Merak ettim neden takipten çıktı diye. Araştırdım. Çok somut bir şey yok. Çok somut bir şey yok. Ki Ahmet Mümtaz Taylan'ın programına konuk olmuştu. evet. NTV'deki programına konuk olmuştu. Acaba
O empati programı ismi, biliyorsun, Ahmet Mümtaz Taylan'ın. Biliyorum, evet. Evet. Acaba o empati programında şey anlatmıştı Sıla Türkoğlu. Ata Ay Yıldız ile sonradan sevgilisi olan Ata Ay Yıldız ile şu anda 2 yıldır sevgilisi olan Ata Ay Yıldız işletmeciyle e, tanıştığı zaman, ilk tanıştıkları zaman hayatında sevgilisi bir erkek olduğunu söylemişti o programda. Ve Evet. o zaman da eleştirilmişti Sıla Türkoğlu. Yani hayatında birisi var, tanıştığın erkekle de sonra ayrılıyorsun o hayatındaki insandan ve o sırada tanıştığın işletmeciyle de sonradan sevgili oluyorsun. Sen o zaman bunu daha önceden ayarladın, kafanda kurdun, beğendin adamı Planladım. diye iddialar ortaya atılmıştı. Ve çok köpürtülmüştü bu konu. Acaba diyorlar Sıla Türkoğlu onun programında, Ahmet Mümtaz Taylan'ın programında bunları konuştu ve sonra köpürtüldü. İçten içe Ahmet Mümtaz Taylan'a kızdı mı? Yani programda o bölümde yayınlandığı için. Onun için mi şimdi takipten çıktı? Böyle de bir iddia var. O günleri unutmadı filan şeklinde. Olabilir mi sence? Geçmişe dönük bir ne ilgisi var, değil mi? Ben şey yapamadım Hiç pek. bana da biraz anlamsız ve mantıksız geldi. Ben hiç aynı fikirde değilim yani. Evet. Sıla Türkoğlu Ata Ay Yıldız da çok mutlu ama eski sevgilisinin yerine ilişki kurduğu işletmeciyle 2 yıldır onlarla beraberler. Como Gölü'nde İtalya'da evlilik teklifi aldı ve e, evlenmeyi düşünüyor. Evlenmeyi düşünüyor Sıla Türkoğlu Ata Ay Yıldız ile. Böyle de bir haber. Peki Murat Boz'u sever misin? Severim tabii, çok severim hem de. Şarkıcı Murat Boz, Acun Ilıcalı'nın benim hayatımdaki etkisi çok büyüktür dedi. Benim abimdir, çok da kıymetlidir. Ben televizyonda hiçbir şey yapmamıştım. Acun Ilıcalı bana inandı. Ben bile kendime inanmıyordum. 2011 ile 2016 yılları arasında O Ses Türkiye yarışmasında jüri üyesi yaptı Acun Ilıcalı onu. Dünyanın parasını kazandı. Çok büyük bir iyilik, değil mi? Çok güzellik, çok Çok büyük bir büyük bir fırsat. jest yani. Çok büyük bir jest. Çok önemli bir fırsat, değil mi? Evet. Ama Murat'ta da bir şey olmasa, Murat da yakışıklı çocuk. Sesi güzel, yorumu güzel, kızlar beğeniyor. Acun da yani bir şey görmese yapmazdı onu jüri üyesi. Yani konservatuvar mezunu Murat Boz. Acun çok insana dokundu böyle, biliyorsun. Çok duydum, evet, biliyorum, duydum. Senin de liseden arkadaşın galiba. Kadıköy Anadolu Lisesi'nden, evet, doğrudur. Nasıl da Gülşen okulda Hoca. hatırlıyor musun? Okuldan hatırlıyor musun Acun'u? Okul Açık yıllarında konuşmak gerekirse hiç sosyal değildi yani, böyle hiç sonradan çenesi açıldı Acun'un. Gerçekten sosyal değil. Konuşmazdı, öyle çok fazla içine kapanık bir çocuktu. Öyle hatırlıyorum ama o benden büyük sınıftı. Onu hatırlıyorum. Sadece böyle okulun şeyleri vardır bizim, bilirsin, Kadıköy Anadolu'nun basketbolu, voleybolu falan. Biraz orada bir aktifliği vardı. Bir iki tane de arkadaşı vardı. Bu arkadaşlarından biri de şeydi, hiç unutmuyorum. Nuh Çimento'nun oğlu falandı. Ondan sonra bir tane daha vardı. Dijitürk'ün genel müdürü oldu sonradan. Onlarla arkadaştı. Ama çok şeydi. Yani başarılı bir çocuk ya. Ben onu hep takdir ettim, Acun'u. Acun kadar düzgün, gerçekten işini yapan, sadece iş için yaratılmış bir adam görmedim ben. işini yapan ve çok başarılı, Sadece iş için yaratılmış bu adam. O kadar. çok çalışkan, çok çalışkan, Aynen öyle. Aynen öyle. prensip sahibi, ilke sahibi, prensip sahibi. Bir de temiz kalpli, değil mi? Evet. Temiz Çok. kalpli olması da çok önemli. Hiç kimseden bana kazık attı diye duymadım bak.
Yani Acun'u 20-25 senedir bu piyasanın içinde bilirim. 26-27 sene oldu. Hiç kimseden bana şunu yaptı, bunu yaptı, yanlış yaptı, haksızlık yaptı. Hiç öyle bir haber okuduk mu, duyduk mu? Değil mi? Bana Hayır yanlış hayır, hiç yaptı. duymadım. Ben kimseye haksızlık yapmadı. Tam tersine yanındaki insanlarla çok iyi geçinen, personeli ve çalıştırdığı insanlara hep böyle saygı ve sevgi çerçevesinde destek olmaya çalışan, son derece yokluğu bildiği ve gördüğü için. Bir de annesiz babasız büyüdüğü için çok fedakar ve herkes, ama tabii ki şöyle bir şey söyleyeceğim. Herkes şey istiyormuş. Mesela iş isteyenlere destek oluyor, iş veriyor ama diyormuş ki ekmeğinizi kazanmak için mutlaka çalışmanız gerektiğine inanıyorum. Çalışacaksınız ki bu ekmeği ben size vereyim. Ben size iş veririm. Kapılarımı sonsuza kadar açarım. Ama sakın beni mahcup etmeyin. Şu departmanda bu bölümde çalışacaksınız. Ben de size katkıda bulunacağım, yardımcı olacağım. Yani paranı hani böyle sana bir hibeden bir para vererek değil. Sen de bir emek sarf edeceksin. Ben de sana iş vereceğim. Evet, çok insanın elinden tutmuş, çok da bir sürü insana da dokunmuşluğu varmış. Doğru. Peki Yasemin Ergen'e geçelim. Yasemin Ergen'e Anadolu Endüstri Holding'in Türkiye'nin en zengin ailesinin oğluyla evliydi. Ondan iki çocuğu vardı. Yasemin Ergen'e Doktorlar dizisiyle parlamıştı. Ve kocası olacak insanla tanıştıktan sonra kocasının ailesinin isteği üzerine oyunculuğu bırakmıştı. Sene 2009'du oyunculuğu bıraktığında, zirvedeydi. Ancak 17 sene sonra, 16 sene sonra kocasından boşandı geçen sene ve bu sene kocasından boşandı. Oyunculuğu bırakmasının 17. senesi bu sene. Yeni bir diziye başlıyor. Tuzlu Kahve isimli diziye oyuncu olarak girdi ve haftada 2 milyon lira kazanacak. 17 yıl sonra oyunculuğa başlıyor. Haftada bölüm başına 2 milyon lira kazanacak. Ayda 8 milyon lira. 2 milyon lira bizi yurt dışından izleyen dostlar 41 bin dolar yapıyor yaklaşık. 7 günde haftada bölüm başına 41 bin dolar. İyi para. Ve gündemde oynayacağı dizi de e, komedi, romantik komedi, aile komedisi. Çok güçlü bir yapım. Bak oyuncuları sayayım. Eda Ece başrolde, Buğra Gülsoy başrolde, Binnur Kaya, Şevval Sam, Nebahat Çehre, Nebahat Çehre'nin kızını oynayacak. Yasemin Ergen'e, Sarp Apak, Enis Arıkan, Hatice Aslan, Nergis Kumbasar. Yani Şampiyonlar Ligi gibi bir kadro. Star'da başlayacak Eylül ayında dizi. Ne diyorsun? 17 yıl sonra oyunculuğa geri döndü ve çok iyi bir parayla. Oyunculuğa geri dönmesine bir şey demiyorum yani. Özlemiştir. İnsanlar mesleğine ara verirler. Ondan sonra bomba gibi tekrardan parlar. Tekrardan yapmak istiyorsa o enerjiyi ortaya dökerler. Ben onun adına sevindim açıkçası yani. Peki 17 yıl ara vermiş, evlenmiş, gitmiş filan. Yani oyunculuktan kopmuş, uzak durmuş. Bir Şeye benzedi insana bu. He. ne? Neye benzedi? Mankenlere benzedi. Mesela bir iki tane öyle tanıdığım bir manken vardı. Çok enteresan. Bunlar böyle evlendiler. Mankenlikten ayrıldılar. Adamlar da zengindi. Ondan sonra iş adamıydı çoğu. Sonradan adamlardan boşandılar. Tekrardan bir baktım podyumlardalar. Onun gibi bir şey oldu bu. Anlatabiliyor muyum? Evet. Çok ara vermiş İnsanlar yani. Doğru bir ev. Bazı insanlar da diyorlar ki yapımcılara ya diyorlar kardeşim bu kızda ne gördün ki yani sektöre vefası olsaydı oyunculuğa da devam ederdi. Kocasını ikna ederdi. O kadar çok iş bekleyen konservatuvar mezunu yetenekli genç kadın var, genç kız var. Niye onlara iş vermiyorsunuz da oyunculuğa bu kadar ara vermiş insana ayda 8 milyon lira veriyorsunuz diye de eleştiriyorlar. Bu konuda bir şey demek ister misin? Ayda ne dediniz? Ayda kaç lira veriyormuşlar? 8 milyon lira 4 bölüm ayda 4 hafta
2 milyon haftada 8 milyon. Yani şimdi ben bu bölümünü eleştiririm. Çünkü bu kadar profesyonel, ara vermemiş, sürekli non-stop çalışan bir insanın alması gereken şeyleri biraz saçma geldi bana. Anladınız mı? Ama demişler ki dizi Ekim ayında yayınlanması planlanıyor. Öyle demişler. Doğru mu? Ya Eylül diye söyleniyor. Eylül, Yetişmezse Ekim gibi Ekim'e yani işte. Eylül, Ekim demişler. yetişmezse Ekim'e sarkar. Evet. Bak diyor ki Evet, işini çok iyi para vermişler. işini yapmamış. Zengin koca bulup hayatını yaşamış. Boşanınca dönmüş. Yani bu ücretler doğruysa bu işi hakkıyla yapan insanlara yazık diyor mesela bir yorumda bir hanımefendi. E, Ama onun da çalışmak hakkı tabii ki. Yasemin Ergenen'in de çalışmak hakkı. Kimler var şu anda ben göremiyorum. Likya var. Lidya geldi şu anda. Sıla burada. Sitoak burada. Burada Lidya, olanlar burada Doğak, mı deyin? El kaldırın. Söyleyelim size. Sıla Deveci, Teşekkürler. Ömür Lidya, Tevfikoğlu. Çok teşekkür ederim. Sitoak, Sıla Şu Deveci, anda Lidya. Lidya kalpler gönderiyor size. Sağ olsun. Lidya okuyamıyorum. Bende yok şu anda Ben yazılar. okuyorum. Servin işi sağlam burada. Ay Yıldız geldi. Ben de buradayım diyor Servin. Servin'e de selam moderatörüm. Ay Yıldız'a da selam. Peki. Gülşah burada. Herkes Gülşah burada yani. Atanay burada. çok güzel. Çok güzel. Vicky Ya de burada. Vicky. Vicky de burada. Peki. Şimdi Kolombiya'dan herkesi şaşırtan bir iş ilanı var arkadaşlar. Kolombiya'dan herkesi şaşırtan bir iş ilanı. Ünlü bir marka, içecek markası yılda 3 ay çalışacaksın diyor. 12 ay maaş alacaksın, eleman arıyoruz diyor. Kolombiya Karayiplerinde lüks bir adada günde sadece 2 saat tüm mesai ile tüm yıl maaş alabileceğiniz gün batımı tadım uzmanı ilanı internete konuldu ve viral oldu. Günde 2 saat gün batımında çalışacaksınız tadım uzmanı olarak ve sadece yaz sezonunda çalışacaksınız 3 ay. Ömür boyu yıl boyu maaş alacaksınız. Tüm masrafları, tüm vize masraflarını şirket karşılıyor arkadaşlar. Başvuru rekoru kırılıyor. Kolombiya'da Karayipler'de özel tadım uzmanı olarak 12 ay boyunca düzenli maaş ödenecek size. Tadım uzmanlığını biliyor musun sen? Tadım uzmanlığı mı? Evet. Ne demekmiş o? Gıda mühendisliği gibi bir şey mi? Nedir bu? Yok, içecekle ilgili. Özellikle şarap ve diğer içkilerle Ha, ilgili. anladım. Duydum. Sommelier deniyor ya. Lüks restoranlarda ve otellerde şarap başta olmak üzere tüm içeceklerin seçimi, servisi, saklanması ve yemeklerle uyumundan sorumlu olan uzman şarap ve içecek yöneticisi. Tadım uzmanı deniliyor. Yemeklere en uygun şarabı mesela o önerecek. Müşterinin sipariş ettiği yemeklere en uygun şarabı gidecek masaya. Siz bu şarabı istemişsiniz ama diyecek ben size şunu öneriyorum filan. Şarapların uygun şartlarda, koşullarda saklanması da stoklanması ve tedarik edilmesi de onun yönetiminde. Restoranın şarap listesini o hazırlar, fiyatlandırır, günceller, personele içecek eğitimi verir, şarabın bağcılık ve üretim detaylarını müşterilere anlatır. Bu konularda da bilgili. Yetenek gerektiren bir iş. Ama müthiş bir kazanç veriyorlar bu elemana. Bak diyor ki iyi bir restoranda sommelier'in değeri artık baş şefle, baş aşçıyla eşit görülüyor. Çünkü doğru eşleşme ile 100 liralık yemeği 1000 liralık deneyime çevirir diyor sommelier. Sommelier 100 liralık yemeği 1000 liraya çevirirse o zaman herkes bunu yapmalı.
Ama özel bir eğitim gerekiyor. Evet bak Birey de diyor bu işi yapan profesyonel kişiler var diyor. Ya özel her şeyin özel eğitimi var Bilal abi. Bir işte bir profesyonellik olabilmesi için yahut o işin artık duayeni olabilmen için bunu mutlaka yapman gerekiyor. Yani çalışacaksın ki bir şeyler üreteceksin. Kompetanı olabilmek için içinde bir işin piri olman lazım. Şimdi o işi yapan bir sürü insan vardır. Ama bir de erbabıyla yapan vardır. Mesela Tabii. ben gördüm onu anlattığınız şeyi. Şarköy'e gittim ben. Şarköy'de böyle bir sürü mahzenler var. Küçük küçük dükkanlar. Sana orada öneriyorlar, tattırıyorlar ama milyon çeşit. Şarabın milyon çeşidi. Çok doğru. Sordum Çok nerede doğru. eğitim aldın dedim. Ne dedi bakayım Fransa'da dedi bilmem ne üniversitesinde. Şaşırdım burada ne işin var dedim. Fransa'da kalsaydın burada ne işin var Şarköy'de. Çok doğru. Şöyle bir Ee, cevap verdi. Mahcup etti beni. İpek Hanım dedi maalesef dedi şu almış olduğunuz şaraplar bizim dedi eserimiz. Yani fabrika bizim dedi. Anladın fabrika, mı? Ben babasının onu öyle fabrikası. deyince fabrika bizim dedi. Hatta Babasının fabrikası. bizim abonemiz yani abone değil de bizi izleyen Meral ablam var benim. Meral Bildik. Evet. Onun akrabası Öyle bahsettiğim mi? kişi. Tabii onun Evet. akrabası. Evet. Yani şarap fabrikaları, bağları, üzüm bağları falan kim bilir ne kadar çok, kaç bin dönüm ki şarap fabrikası yapmışlar. Tabii ki böyle bir aile de evlatlarını şarap üzerine eğitime gönderir ve bunun da en iyi yapılacağı yer İtalya, Fransa, bir de Kaliforniya. Kaliforniya'nın şarapları da çok meşhur biliyorsun. Evet biliyorum onu da. Biliyorum. Hı hı. Evet. Somalyeler bizde de var. Bodrum'daki lüks otellerde de var. Hepsi birbirinden kıymetli insanlar ve çok çok yüksek maaş aldıklarını duyuyorum. Peki şimdi arkadaşlar Afra'yı küçümseyenler onu hiç takip etmemiş, hiç tanımıyor diye bir e, Canım. mesaj var. Afra'nın herhangi bir marka üzerindeki etkisi ister yerel ister global olsun Afra Saraçoğlu ile ilgili artık dürüstçe kimsenin göz ardı edemeyeceği bir gerçek haline geldi. Afra Saraçoğlu, Bulgari öyle olmasa Bulgari, Balenciaga gibi dev markalar, dünya markaları Afra Saraçoğlu'yla çalışmazlar. Sosyal medyada onu paylaşmazlar, onu takip etmezler diye böyle bir mesaj geldi. Bunu niye yazdı takipçim biliyorum. Afra Saraçoğlu ile ilgili son günlerde sanki böyle bir yerden bir düğmeye basılmış gibi bir kızın üzerine gidiyorlar sosyal medyada. En son seyrettin mi Atilla Taş'ın bir yorumunu 2 ay önce havalimanında Afra Saraçoğlu'nun çekilen videosu üzerine 2 ay sonra bir yorum yaptı. Seyrettin mi onu? Evet seyretmez olur muyum? Hatta sabahleyin de özeline mesaj attım onun. Öyle mi? Evet Atilla Facebook'ta karşıma çıktı. Ondan sonra diyor ki işte diyor Afra ile ilgili Afra'yı şey yapıyor aslında öfkeli ve sinirli bir konuda bir şeyler anlatıyor. Ben de dedim ki ya öfkenizi paylaş. Ha, diyor ki beni diyor ben onu tanımak zorunda değilim. Kimse de beni tanımak zorunda değil diyor. Bu kadar diyor yani diyor hani önemli bir insan mı ki? Kimmiş bu falan diyor. Ben de onu özelden yazdım biliyor musun? öyle mi? Sen tanımayabilirsin ama ha bir de diyor ki Atilla ben diyor ben onu tanımadığımı söyleyince bütün diyor İspanya diyor bilmem nere diyor dünyanın Afrika bölgelerinden işte bir sürü yerlerden insanlar bana yazı yazdılar. Beni linçlediler diyor. Ben dedim ki oralara kadar gitmene gerek yok. Bu insanları herkes tanıyor. Sen bilerek bunu tanıdığın halde tanımıyorum diyorsun. Niye böyle bir şey yapma gereği duydun? İlgi çekmek için mi dedim ben de. Bak okumadı. Yemin ederim Face'ten yazdım inan. Bir de sesli mesaj attım ona. Şimdi Allah Atilla Taş aşkına bak. Allah aşkına bak bak. Bak okumamış hala bak. tabii yok Atilla yok. Taş bak. Ha. Anlıyor musun? İlgileniyorum bu tür konularla. Afra ile ilgili bir şey olduğu zaman ne olursa olsun insanlar hatalı olabilirler. Bir densizlik yapabilir, bir yanlışlık yapabilir. Ya cevap da vermek istemeyebilir. Ama şimdi yani onu eleştirecek
Bence en son insansın bir Atilla. Yapmamalısın bunu. Şimdi Afra Saraçoğlu'nun o havalimanındaki o gelişinde o yaptığı, hani arkadaşımla telefonla konuşuyorum Evet, filan. biliyorum, O biliyorum. numaraydı. Gazetecilerin sorularına cevap vermemek için, işte bu P ile ilgili sorularına cevap vermemek için bir numaraydı, ama onu o zaman konuştuk, eleştirdik Afra'nın o yaptığını. Geldi geçti bitti. Bir buçuk ay oluyor. Bir İki buçuk ay ay oldu. oluyor. İki ay, Hadi o iki kadar ay, iki oluyor. aydan fazla. Evet, evet. 2 aydan da fazla. Ben İstanbul'daydım. Ben buraya geldim. Haziran'ın 7'sinde geldim. Daha ondan önce İstanbul'dayken o meydana gelmişti bir olay. Düşün. Kopenhag dönüştü belki de havalimanında. Neyse, e, son derece hatalı Atilla Taş. Belki Atilla Taş birisinden bir şey duydu. Ne bileyim ben, Afra ile ilgili, Afra'yı incitmek için belki bilerek yaptı. Bilemiyorum. Fakat şunu sana söylemek istiyorum. Afra'yı isim olarak tanıyor ama Afra'nın nasıl güçlü bir oyuncu olduğunu, oyunculuktaki başarısını, Afra'nın ve e, marka tanıtımındaki başarısını, hem yurt içinde hem global olarak geldiği noktayı falan bilmiyor. Bırak Atilla Taş'ı, gazeteci, magazinci arkadaşlar da bilmiyor. Önemli bir kısmı bilmiyorlar. Afra Saraçoğlu'nun nasıl başarılı, yetenekli. Onu sıradan bir oyuncu zannediyorlar, biliyor musun? Onun için biz onu tanıyanlar, biz onu bilenler Afra'yı desteklemeye devam edelim. Bu anlamda da sana da çok saygı duydum. Bak, kızı gibi sahip çıkıyorsun. Kızı gibi. İnsan kızına böyle. Ciddi Ay, söylüyorum. ay Bilal abi ne olur hiç güleceğim yoktu. Atilla Taş'a o yazıyı yazman, ona Ne yazı yazması? Bir de sesli mesaj gönderdim. Sesli Oo, mesaj. tabii, Tabii canım. tabii. Yani onu ben gördüm. Şöyle bak, şuna sinirlendim. Bir insanı, ne diyorum size, eleştirebilirsin. Gerçekten eleştirebilirsin. Ama eleştiri de böyle bir sınırlı olacak, bir hudutlu olacak. Kalkıp da ben öyle birisini tanımıyorum, kimmiş bu falan deyip böyle bir kendini yükseklerde, kızı böyle aşağılarda. Senin o aşağıda gördüğün kız trilyon kazandı, trilyon. Trilyon. Şimdi eğer başarıyı biz finansla denkleştireceksek, eğer başarıyı biz parayla denkleştireceksek, Afra bence bunlardan çok daha üst kademede. Hepiniz unutuldunuz. Atilla Tabii, Taş, tabii. hepiniz unutuldunuz, üretmiyorsunuz, bittiniz. Ben sizi niye göremiyorum sağa sola baktığımda, ekranlarda orada burada? Neden göremiyorum? Sen şimdi böyle başarılı bir kadını kalkıp da sen linç edersen, bir yerden vurmaya çalışırsan karşında beni görürsün. Şimdi gelelim başka bir konuya. Şimdi Atilla Taş bunu yazmış. Benim de kızım Doğa Koleji'nde okurken onun da öğretmeni var. Buradan eğer seyrediyorsa kendisine de selamım olsun. O da alttan yorum yazmış. Ona daha yazmadım. Henüz sıra ona gelmedi. Hastaydım, öyle bir enerjim yoktu. Bir baktım Defne'nin ilkokul öğretmeni Atilla Taş'ın yazısının altına, haklısın kardeşim. Ben de tesadüf eseri Bilal Özcan'ın programında gördüm. Neden gördün Bilal Özcan'ın programında? Beni takip ediyordun Instagram'da. Takip ediyordum. Ben de hikayelerde paylaştım. Bilal abiyle yayın yapacağım, konumuz bu diye. Geldin oraya. Yanlış. Yanlış. Bunu söylemeye senin hakkın yok. Öğretmensin, eğitimcisin, sevgili Sevinç abi. Defne'nin üzerinde de son derece hakkın var. Ama kalkıp da oradan, yok işte Bilal Özcan'ın programında da gördüm, çok haklısınız, kimdir bunlar falan derseniz, o zaman emeğe saygı kalmamış oluyor. O zaman benim de sizin emeğinize hürmet göstermemem gerekiyor. Ki siz bir eğitimcisiniz. Benim annem de 40 yıllık eğitimci. Anlatabiliyor muyum? Evet, moderatörler burada mısınız? İlgilenin lütfen. Ben yazıları okuyamıyorum. Kimin ne yazdığını Banu göre burada mısın? moderatör Banu. arkadaşlar, Evet, moderatör aynen arkadaşlar, öyle. User. User adıyla moderatör. girmenize gerek yok. Kendi kişiliğinizle, kendi isminizle girin. Zaten hiç önemli değil. User adıyla da girseniz. Avukatımız buradan zaten bizim yayınlarımızı takip ediyor. Dolayısıyla hiç boş yere buradan user diye sahte isimlerle gelmeyin. Evet. Böyle Ee, yani.
İpek çok doğru söylüyor. User da yazsanız, Ahmet Mehmet de Avukatım yazsanız. burada yani. Sevgili Eymen Yani burada. Sevgili avukatım Duygu Köken burada. Yani benim avukatlarım burada takip ediliyor. Ne olacak yani user adıyla girseniz? Bilal abinin avukatları da burada. Danışmanları burada. Ne olacak? Yani sizin IP numaranızdan yaptığınız hakaretler ya da yazdığınız şeyler görülmüyor zannediyorsanız yanılıyorsunuz. Servin çok teşekkür ediyorum. Servin engellemiş. Sağ olun. Banu evet, biraz geç davranıyor bu tür konularda. hakaret edenleri engelliyoruz. Mecburuz engellemeye. Kimsenin Yani Bilal abicim demek istediğim şu. evet, Sen Afra gibi üreten, Afra gibi tanınmış yahu. Yani Atilla Taş Türkiye seni tanıyor. Ama bir İspanya, bir Arjantin, bir Andorra, dünyanın ne bileyim 80 yeri seni tanımıyor. Tay- Atilla Taş Tayvan, diye sorduğunda Türkiye tanıyor. tabii Avustralya, Türkiye tanıyor. Ha. her yer. Şimdi Afra Her dendiği yer. zaman dünya tanıyor. Aynı şey Mert Ramazan Demir için de geçerli. Mert Ramazan Demir'i de bütün dünya tanıyor. Ve herkes Mert Ramazan Demir'in yeni dizisini bekliyor. Ve yeni dizisinde Bahar karakterini, başroldeki diğer oyuncunun kim olacağını merak ediyor. Biz başlattık Afra Saraçoğlu olsun diye, adeta bir kampanya gibi. Ancak tabii ki burada karar verecek olan yapımcı, kanal Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir. Şimdi diyor ki bazı arkadaşlar, Afra Saraçoğlu'nun OGM ile sözleşmesi var. Diziyi Ay Yapım çekiyor. Yapımcılar ayrı, yapımcısı bırakmaz. Hayır, yani sözleşmesi de olsa Afra Saraçoğlu'nun isteğini hiçbir yapımcı kıramaz, kırmak istemez. Ben böyle arzu ediyorum. Sözleşmem var sizinle ama bana bir dizilik müsaade edeceksiniz deme hakkı var. Çünkü bugünün yarını var. Bugün Afra Saraçoğlu kırarsa çalıştığı yapım şirketi, bundan bir sonraki sözleşme zamanı geldiğinde imzalamaz sözleşme. Bir daha da çalışmayabilir onunla yani. Gibi durumlar söz konusu. O yüzden neyin ne olacağını kimse bilemez arkadaşlar. Yeter ki Afra Saraçoğlu kabul etsin projeyi. Mert Ramazan Demir'in bu projeyle ilgili Yunanistan'da tatilde senaryo çalıştığını dün bir arkadaşım da bana söyledi, senaryoyu okuduğunu. Bakmayın köpürtenlere sosyal medyada, yok Mert değilmiş de o adada fotoğrafı çekilen Leros Adası'nda, yok başkasıymış da, yok bu programda uyduruyormuşuz da filan. Bir sürü anti var arkadaşlar. İpek, sana da yazıyorlardır bu antiler. Bana da yazıyorlar. Sen de şikayetçisin. Ben direkt blokluyorum. Ben muhatap olmuyorum. Direkt blokluyorum. Yani çünkü ben aslında tartışmayı seven bir kadınım. Ama bu konuda tartışamıyorum nedense. Severim aslında tartışmayı ama bu konuda yok. Buradan zaten duyuyorlar yani yayın sırasında benim göndermelerimi, Afra'nın kim olduğunu bir kez daha onlara izah etmem. Mert Ramazan Demir'in kim olduğunu bir kez daha burada vurgulayıp anlatmamdan anlıyorlar. O yüzden ne Mert'le ilgili ne Afra ile ilgili ne konuşurum ne de konuştururum. Ama şimdi şöyle söyleyeyim bakın. Yani burada Atilla Taş'tı konumuz. Nereden nerelere geldik? Şimdi dünyanın tanıdığı ve gerçekten bir şey ortaya çıkarmış bu insanlar. Anlatabiliyor muyum? Hem de öyle bir şey çıkarmışlar ki bütün dünya konuşuyor bunu. Siz nasıl linçleyebilirsiniz? Bunları nasıl tanımıyorum diyebilirsin. Seyretmeyebilirsin. Ben de dizi seyretmiyorum. Ama bunu biliyorsunuz kimler olduğunu. Tamam dizi seyretmiyorsun. Magazin de mi seyretmiyorsun? Tamam magazini seyredersin çünkü sen sanatçısın. Atilla Taş. Seyretmiyorum deme. Magazinde de mi görmüyorsun bunları? Her yerlerde yazıyor bu. Bu bir tepki. Bu resmen düpedüz bir tepki bu. Ben bunu anlıyorum. Başka bir şey anlamıyorum yani. Düpedüz bir tepki. Onun için boş boş konuşmayın. Bakın ben şuradan da kızımın öğretmeni de yazmış Atilla Taş'ın altına. Yok işte evet ben de tesadüf eseri Bilal Özcan'ın programına YouTube'da katıldım. Dinledim, izledim. Neymiş bu Afra, kimmiş bunlar falan diye. Henüz herhangi bir yazı yazmadım. Zaten buradan da dinlemiyorsa da yazacağım da vaktim olmadı. Rahatsızım yani. Şimdi tabii Afra Saraçoğlu üst üste çok güzel yapımlarda yer alıyor, dizilerde. Yani güzel dizilerde yer alıyor
lafını geri alıyorum. Evet, geri aldım bu lafı. Diziyi güzel ve başarılı hale getiren Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir ikisi birden. Mükemmel uyumları, mükemmel istekleri, oynama istekleri, zirveyi yakalama arzuları, o genç ruhun, genç enerjinin verdiği teşvikle Yalı Çapkını dizisinde zirveye talip olmaları ve kendi çabalarıyla o zirveye çıkmaları. Diziyi güzel yapan bu iki oyuncunun çabasıydı ve yan rollerdeki ustalar da onlara eşlik ettiler. Yalı Çapkını'nın başarısı öyle geldi. Yoksa Yalı Çapkını'nın başarısında yapımın payı sadece %10'dur, 15'tir arkadaşlar. Yapımcının payı. Senaristin payı %40'tır bence. Her dizide senaristin payı %80'dir, 85'tir. Yalı Çapkını'nda büyük pay, %60 pay, büyük pay bu iki oyuncunundur. Ve Abi dizisinde de Afra'nın müthiş oyunculuğu sayesinde Afra bir yıldız gibi parladı. Başka birisinin katkısıyla değil. Afra kendi çabasıyla parladı. Şunu söyleyeceğim ve sözü yine sana vereceğim. Afra'yı bundan sonraki dizide de yine böyle parlamış göreceğiz. Pera dizisi gelecek mesela şimdi. Hep birlikte alkışlayacağız, inanıyorum. Onun başarısıyla gururlanacağız. Ama yetmez arkadaşlar. Bak diyor ki o ben tanımıyorum. Öbürü diyor ki ben tanımıyorum. Atilla Taş diyor ki ben tanımıyorum. Benim gazeteci olarak, magazinci olarak bildiğim bazı insanlar Afra Saraçoğlu'nun çok iyi bir oyuncu olduğunu, bugün Türkiye'nin Serenay Sarıkaya ile beraber zirvedeki iki yıldızından biri olduğunu oyuncu olarak Evet, bilmiyorlar. aynen öyle. Gazeteciler Katılıyorum. şunu yapması lazım Afra'nın. Menajeri kulağını aç kardeşim. Afra Saraçoğlu lütfen sen de iyi dinle. Yurt dışında ses getirecek, platformlarda değil. Beyaz perdede gösterilecek, yurt dışında ödül alacak mükemmel bir sinema filminde başrol oynaması lazım Afra Saraçoğlu'nun. Cannes Film Festivali'nden ödülle gelecek mesela filan. Ve Afra'nın üzerine kurulacak bir rol, Afra'nın üzerine kurulacak bir film. Afra bunu isteyecek, bunu organize edecek, bunu yapacak çağa geldi artık. O duruma geldi artık. İşte o zaman hiç kimse ben tanımıyorum diyemez artık. Türkiye'ye yurt dışından büyük bir sinema ödülü getirmiş bir yıldız olur artık. Level atlar artık Afra Saraçoğlu. Sözü sana bırakıyorum. Şimdi yazılar var burada, yorumlar da. Elif mi bir F diye yazmış. Afra Saraçoğlu Bilal Bey'den öyle bahsedince bir sosyal medyada baktım ki bir oyuncuymuş. Yani herkes birilerini mutlaka tanımak zorunda değiller. Bahsedecek, o zaman bakacak ve görecek diyor. Evet, tanımayanlar var tabii, var. Var yani bunu yadırgayamayız. Biz işimiz bu olduğu Tabii var, için var yani. evet, kendisini yani herkes de dizileri izlemek zorunda değil. Sonuçta çok izlenen bir diziyi bile en fazla 3 milyon kişi izliyor. Çok izlenen Lidya, bir diziyi bile. seviyorum seni, çok seviyorum. Lidya da yazmış, Ülkenin Afram simyası eşsiz, yeri doldurulmaz ve taklit edilemezdir diyor. Ya, ya herkes işte bir şeyler söylüyor, anlatabiliyor muyum? Herkes birbirini tanımak zorunda değil ama şimdi yani Bilal abicim, çok tanınmış, göz önünde olan, bütün dünyanın izlediği bir dizideki oyuncuyu sen merak etmez misin? Ben dizi seyretmediğim, izlemediğim halde merak ettim. Merakımdan da kendilerini araştırdım, gördüm. Baktım ki dünyanın dört yanından, her bir yanından yazıyorlar. Demek ki bu insanları tanıyorlar. Şimdi yani bunu Atilla Taş yazmış. Tamam, olabilir. Atilla Taş zaten böyle kaosu sever. İşte tartışmalara böyle açıktır. Anlatabiliyor muyum? Biraz böyle agresiftir. Farklıdır. İşte bir yerden bir şey buldu Atilla'cığım. Bunu çıkarttı ortaya. Canım Atilla, seviyorum seni ama yani seni de tanımak kimse zorunda değil. Seni de Türkiye'de tanıyorlar. Mesela sen de yurt dışında bir yerde tanımıyorsun. Ne demek istediğimi anladın mı canım? Alo? Yayın kapandı mı? Ben yayında mıyım yoksa şu anda? Çocuklar, duyuyor musunuz beni? Ha, sen
sen gidince o zaman ben de gittim sayılıyor. Tamam. Şu anda Bilal Özcan arıyor. Onunla konuşuyorum telefonda. Evet, yayındaymışım. Bilal abicim iletiyorum, tamam mı? Bay bay. Evet, yayın internet gitmiş. Bilal abi aradı şimdi. Dolayısıyla internet gittiği için de üzgünüm ki yayınımız da bitti. Çünkü o olmadan biliyorsunuz herhangi bir konu hakkında yorum yapmaya sahip değilim. O biliyor bütün konuları. Aslında bitmek üzereydik, öyle söyleyeyim. 1 saat sürüyor biliyorsunuz yayınımız. Ben özellikle buradaki bütün katılımcılara, Bilal abinin bütün misafirlerine çok teşekkür ediyorum. Hepiniz iyi ki varsınız diyorum. Yarınki yayın herhalde Onur Akay'la olacak. Onun hakkında da pek bir bilgim yok. Dediğim gibi bugünlük konumuz bu kadardı. Bana ulaşmak istiyorsanız biliyorsunuz İpek Astro Instagram hesabım o. Doğum haritasıyla ilgili, astrolojiyle ilgili her türlü soru sorabilirsiniz. Her zaman size destek veririm. Öpüyorum. Başka bir programımızda, yani sanıyorum Cuma günü sizle birlikte olacağım. Eğer Cuma günü gene Afra ile ilgili, Mert'le ilgili çok güzel şeyler anlatacağım size. Ve bu zaten dizide de Mert'in işte Afra ile birlikte olmayacağı hakkında da bir şeyler anlatmıştım ve öyle de olacak, öyle de söylüyorum. Hepinizi çok seviyorum. Bizim için çok kıymetlisiniz. Bilal abim maalesef internetten düştüğü için yayından da düştü. İyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın. Esenlikle kalın ama ben yayından nasıl çıkacağım bilmiyorum. Deneyelim bakalım. Tamam, bulduk.